Ben Suat Kural, tekstil mühendisiyim. 15 senedir tekstil terbiye tesislerinde çeşitli pozisyonlarda çalışmaktayım. Şu anda Urhan Tekstil firmasında da fabrika müdürü pozisyonunda çalışmaktayım. Urhan Tekstil yaklaşık 21-22 senedir tekstil boya terbiye sektöründe hizmet veren, son 4 yıldır da daha yoğun olarak örme kumaş üretimi, örme kumaş terbiyesi, baskısı, üretim odaklı çalışan bir firma. 4 sene öncesinden kuruluş aşamasına kadar döndüğümüz zaman daha çok ev tekstili, havlu bornoz ve benzeri ürünler üretmiş ve bunların boya terbiye işlemlerini yapmış bir firma. Son 4 senedir ise yoğun olarak örme kumaş üretimi, mamul kumaş satışı, boyalı kumaş satışı, baskılı kumaş satışı ve fason işlemleri olarak yoluna devam eden bölgedeki en önemli örme kumaş tedarikçilerinden birisidir. Biz iki tip üretim yapmaktayız. Birincisi fason işlem, ikincisi mamul kumaş satışı. Fason işlemde müşterinin ham kumaşları ham depomuza geldikten sonra partileme işlemleri yapılır. Partileme işlemlerinden sonra kumaşlar terbiye göreceği ilk prosesten, bu termofiksi olabilir, gaze yakma olabilir veya boyama olabilir ilk proses. Buna göre açma, partileme işlemleri yapılır. Ardından da işletmede kumaşın göreceği tüm prosesler bir refakat kartı akışı içerisinde ilk prosesten son prosese kadar bir akış gösterir. Barkod takipli bir akış gösterir. İşte nedir? Birinci prosesimiz termofikse diyelim, ardından gaze diyelim, ardından da boyama diyelim. Onun ardından işte nedir? Kurutma, apre, kenar kolalama, işte varsa şardon benzeri prosesler, sanfor, kalite kontrol, sevkiyat gibi tüm aşamaları barındırır. İkinci proses tipimiz ise mamul kumaş satışı. Mamul kumaş satışında da biz satın aldığımız, tedarik ettiğimiz ham kumaş depomuza geldikten sonra yine tıpkı fason işlemdeki gibi tüm proses aşamaları sırasıyla takip edilip en sonunda kalite kontrol ve sevkiyat aşamalarıyla birlikte de kumaş fabrikamızdan ayrılır. Her şeyden önce otomasyon sistemleri, işletmeleri kontrol etmek, denetlemek ve işin doğru yapıldığını analiz edebilmek için en büyük kolaylaştırıcı metotlar. Şimdi bugün artık Endüstri 4.0'lar hatta daha öteleri konuşulurken otomasyon sistemleri artık hayatımızda tekstil endüstrisinde ciddi bir rol oynamakta. Özellikle boyama makinelerinde meydana gelebilecek hataların, arızaların veya kumaşta çıkan hataların tespitleri, neden oldukları, geçmişe dayalı izlemeler, anlık izlemeler, hataların baştan öngörülerek programların baştan yazılması, programatörlere gönderilmesi, teorik belirlenen kimyasal miktarları boya miktarlarıyla gerçekleşen makineye gelen kimyasal boya miktarları arasında farklılıkların olup olmadığının tespitleri. Çünkü bir boyamaya baktığımız zaman etkeden çok parametre var. Sudan başlayarak, makine farklılıklarından başlayarak, kumaşın iplik lotundan başlayarak otomasyon sistemleriyle en azından kontrol edebileceğiniz parametreler nedir? Kimyasal miktarları, boyanın miktarı her zaman her şekilde aynı gram litre, aynı miktarda, eşit dağılımla makineye gidip gitmediğinden emin olmak ancak otomasyon sistemleriyle mümkün olabilir. Tabii ki bu hayatı ciddi anlamda, iş yapmayı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bir de izleme sistemleri, kontrol sistemleri, program yükleme sistemleri baktığımız zaman artık tekstil endüstrisinde, boya endüstrisinde çok ciddi rol oynamakta ve işin kontrolünü, sürdürülebilirliğini ve doğru şekilde yapılmasını çok ciddi anlamda kolaylaştırmakta. Geçmiş dönemlerde otomasyon sistemleri, izleme sistemleri, kontrol sistemleri olmadığı dönemlerde bu kontroller çok daha zor, manuel kayıtlar altında yapılabilmekteydi ancak. Bu da ne kadar insana siz kayıt şansı tanırsanız veya kontrolü ona odaklarsanız değişken 3 var diye çalışan sistemlerde bunu kontrol altına almak çok zor baktığımız zaman. Onun için yazılımlar, otomasyon sistemleri, kontrol sistemleri bir şeyin optimize edilebilmesi için, bir prosesin optimize edilebilmesi için, sağlıklı çalışabilmesi için gerçekten de yapılabilecek en doğru metotlar. Yıllar içerisinde çok ciddi gelişimler oldu tabii ki bu endüstride de. Tekstil boya, baskı ve terbiye endüstrisine çok ciddi katkıları oldu. Önümüzdeki süreçte de sonuçta hayal etmenin sınırı yok. Çok daha büyük gelişmeler olacağını öngörüyoruz. Ben sektöre başladığım 2008 yılından itibaren Eliar firmasıyla birebir çalışmaktayım. İlk numune makinalarında eski Haspel tipi overflow dediğimiz boya makinalarında
TBB100'dü yanlış hatırlamıyorsam. Çok eski modüller vardı. O modüllerden başlayarak arkasından 6000'ler, 6500'ler, 7000'ler, 7700'ler, yani bütün gelişimi sonuçta bir fiil yaşadık. Teleskop sistemlerini, otomasyon sistemlerindeki gelişmeleri, tartım sistemlerindeki gelişmeleri, raporlama modüllerindeki gelişmeleri, izleme modüllerindeki gelişmeleri bir fiil yaşadık. Ve bu gelişme de tabii ki bizi çok memnun ediyor. Mevcutta hala hazırdaki işletmemizde kimyasal otomasyonumuz, boya otomasyonumuz, apre otomasyonumuz, tuz otomasyonumuz ve soda otomasyonumuz mevcut halde bulunmakta ve bunların izleme, değerlendirme sistemleri mevcutta bulunmakta. İleriki aşamada belki finish bölümlerinde de farklı modüllerde ELIAR'la düşünebiliriz. Örneğin ELIAR'daki raporlama modülleri çok kolaylaştırdı. Bir makinenin teçhizat arızaları, kronikleşmiş arızalarını, işte bir abraj oldu diyelim, boyama kaynaklı bir problem oldu diyelim. Bunun neden kaynaklandığının, bir dozaj vanası mı arızalandı, neden oldu, işte geç gelen kimyasallar mı var, zamanında gelmeyen kimyasallar mı var, bir miktar farklılığı var mı gibi raporlama modülleri inanılmaz derecede hayat kolaylaştırır. Tabii bunun haricinde baktığımız zaman artık boyama makinalarında, finish makinalarında, baskı makinalarında çok ciddi gelişmeler var. Veya en basitinden bir kalite kontrolde önceden paketleme insan tarafından elle yapılırdı. Şimdi artık otomatik paketleme makineleri var. Paketleme muntazam, standart, eşit poşet tüketimi, eşit görüntü, yani sonuçta bir manifaturacıya hizmet verdiğiniz zaman karşınıza çıkabilecek hoş, şık bir görüntüyü sağlayabiliyorsunuz gibi. Baktığım zaman boya, baskı, terbiye alanında çok ciddi gelişmeler, çok ciddi iyileştirmeler var her alanda. Ben şöyle söyleyeyim, firmamızda gerek kimyasal, gerek boya, gerek tuz, soda, gerek apre aşamalarında, yani bizim kimya kullandığımız her alanda biz otomasyon kullanıyoruz. Otomasyonu olmayan bir alanımız yok. Otomasyona dahil olmayan bir makinamız yok. Biz bunun önemini kavramış durumdayız. İzlemenin, raporlamanın, program yazmanın, bu programlara, makinalara göndermenin ve güncellemenin, yaşayan bir organizma olarak tutmanın farkındayız. Ve bu raporlardan da günlük olarak faydalanmaktayız. Ülkemizin şu anki durumuyla ilgili mevcut ekonomik konjektürlerden, dünyadaki mevcut ekonomik konjektürlerden de bahsetmek gerekirse, pandemi döneminde ve sonrasında ciddi bir iş patlaması oldu. Neden? Uzak Doğu ile Avrupa arasında ticarette bazı zorluklar ortaya çıktı. İşte ulaşımla ilgili, lojistikle ilgili veya sağlıkla ilgili problemler ortaya çıktı. Bu dönemde Türkiye Avrupa'ya da yakın olmasının etkisiyle ciddi anlamda tekstilde hızlı bir dönem yaşadı. Bu dönemde ciddi yatırımlar oldu, firmalar büyüdü. Ancak sonrasında global bir resesyon problemi yaşandı. Avrupa'da özellikle bir resesyon, ciddi bir enflasyon problemi yaşandı. Bunun sonrasında da işlerde ciddi bir düşüş oldu, talep daralması oldu. Online satış pandemi sonrası ciddi anlamda yaygınlaştı. Online satışla beraber markalar çok ciddi anlamda stok yapmaya başladı. Ve belirli bir süre sonra bu resesyon etkisiyle özellikle Avrupa'da tüketimler azalmaya başladı. İnsanlar önce temel ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Bundan kaynaklı da nedir? Tekstil sektöründe ciddi bir daralma oldu. Daha sonrasında kurla ilgili mevcut sıkıntılar, yaşanan problemler, pandemi sonrasında Uzak Doğu'nun tekrardan sektöre hızlı biçimde dahil olması, bizim enerji maliyetlerimizin ve işçilik maliyetlerimizin çok yüksek kalmasından dolayı özellikle geçtiğimiz senenin son aylarında ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı, daralma yaşandı, işlerde ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak son yeni yılla birlikte bir hareket var gibi gözüküyor. Burada Süveyş kanalındaki krizin de bir etkisi olabilir diye yorumluyoruz biz. Ancak çok da enseyi karartmamak lazım. Biz sektörün Türkiye'de yine eski günlerine kavuşacağını düşünen taraftayız. Türkiye'de çok ciddi anlamda bir bilgi birikimi tekstil endüstrisinde ve ciddi bir know-how var. Baktığımız zaman şehirler kendine has biçimde profesyonelleştiği alanlar var. Türkiye'de birden fazla tekstil alanı yapılmakta. Hem dış giyim, hem yavaş yavaş teknik tekstiller, denim, ev tekstili, havlu, bornoz ve benzeri inovatif ürünler de yapılmakta. Ve Türkiye'de ciddi anlamda yatırımlar da yapılmış durumda. Yani sadece lojistik avantajı değil Türkiye'nin avantajı. Yetişmiş insan gücü ciddi anlamda var.
Bu işi bilen insan gücü ciddi anlamda var. Sanayicimiz bu işi biliyor. Çalışanlar bu işi biliyor ve ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe birikimi var. Artı makina sektörü Türkiye'de de ciddi anlamda gelişmiş durumda. Artık otomasyonlar, makineler Türkiye'de de gelişmiş durumda. Bir de tabii ki lojistik, Avrupa'ya yakın olmamızın avantajları var. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman ben tekstil sektörünün Türkiye'de yani eskisi gibi bir ivme kazanabileceğini düşünüyorum. Ben tekstil endüstrisinde, hazır giyim endüstrisinde tekstilin yani iplikten başlayıp en son nihai ürün haline geldiği aşamaya kadar ciddi anlamda yetişmiş insan gücünün barındırılabileceğini düşünüyorum ve buna da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle tekstil mühendisliği bölümlerinde, tekstil meslek yüksekokullarında, meslek liselerinde eğitim kalitesinin ciddi anlamda arttırılması gerektiğini ve sanayi üniversite işbirliklerinin, sanayi meslek yüksekokulu işbirliklerinin ciddi anlamda arttırılması gerektiğini düşünen taraftayım. Kesinlikle artık sürdürülebilirlik sihirli bir sözcük. Sadece tekstil endüstrisi için değil, tüm endüstriler için, tüm sanayi dalları için sürdürülebilirlik artık çok önemli. Neden? Her şeyden önce artan maliyetlerle birlikte sizin tüketimlerinizi düşürmeniz lazım. Maliyetlerinizi düşürmeniz lazım. Maliyetlerinizi düşürücü, tüketimlerinizi düşürücü, azaltıcı faaliyetlerde bulunmanız lazım. Nedir bunlar? Daha az su kullanmanız lazım. Daha az buhar kullanmanız lazım. Doğal olarak daha az doğalgaz veya daha az kömür gibi buhar kaynakları kullanmanız lazım. Nedir? Kurutma makinelerinde daha az doğalgaz kullanmanız lazım. Tabii bunları yapabilmek için yatırımlar, makine yatırımları, proses optimizasyonları ciddi anlamda gereksinim içeriyor. Her şeyden önce kimyasal tüketimleri, proses içerisindeki buhar, gaz, su ve benzeri tüketimleri kontrol altına alabileceğiniz en önemli yardımcı zaten baktığımız zaman ELIAR sistemleri. Gerek kontrolörler, gerek otomasyon sistemleri, gerek raporlama modülleriyle bu konuda işletmelere yardımcı olan, bu konuda işletmelere çözüm önerileri getiren önemli bir paydaş. Fabrikanın içerisine giren hem kumaş hem kimyasal tüm girdilerin olması gereken parametrelere uygun olup olmadıkları, yasaklı kimyasal içerip içermedikleri, o kimyasalların muhteviyatları, içerikleri ve çalışmak istediğiniz veya çalışıyor olduğunuz markaların gereksinimleri, tüm bunları gerçekleştirebilmek için sürdürülebilirlik departmanları artık şirketlerin en önemli, en gözde departmanları haline geldi. Şimdi insanlar her şeyden önce yatırım yapmadan önce veya bir şey almadan önce fuarlar aşamasıyla nedir? Bir ürünün tanıtımını canlı olarak duymak, görsel olarak görmek, mantığını anlamak isterler. Sadece bu da değil, oraya gelen diğer firmalardan fikirler almak, onu kullanan kişiler varsa o kullanan kişilerden yorumlar almak ciddi anlamda önemlidir. Mesela online bir ürünü almak sırasında bunları yapamayabilirsiniz. Kullanıcılara danışamayabilirsiniz veya oradaki teknik kişilere danışamayabilirsiniz. Fakat fiziki olarak fuara katıldığınız zaman nedir? Görsel olarak görürsünüz, oradaki kişilerle konuşup danışma şansınız olur, avantajlarını, dezavantajlarını dinleme şansınız olur. Öbür türlü bir sunum üzerinden veya online olarak bir ürüne karar vermek sadece o ürünün olumlu taraflarını dinlemek gibi olabilir. Ancak fuarlar bu konuda bence ciddi anlamda alıcıya katkı yapmaktadır. Evet, fuarlara katılıyoruz. Şimdi ben bunu şu şekilde düşünüyorum. Artık sustainability, sürdürülebilirlik, şeffaflık, traceability bunlar artık günümüzde çok yaygın kelimeler. Tüketimlerin az olduğundan emin olduğumuz ürünlerin seçilmesi. Birçok parametre var çünkü. Bu parametrelerin gerçekten de kontrol edildiğini, denetlendiğine emin olduğu markaların seçilmesini ben tavsiye ederim tüketicilere. ELIAR her şeyden önce çok sevdiğimiz dostlarımızın çalıştığı çok değerli bir firma. Bir Türk markası olması ve bu Türk markasının global anlamda birçok alanda servis veriyor olması ve çok yaygın olarak kullanılıyor olması, sektörde öncü bir firma olması gurur verici. 40. yılında oluşu ELIAR'ın sürdürülebilirliğinin, yine o sihirli kelimeyi kullanalım, sürdürülebilirliğinin ne kadar başarılı olduğunu ve geleceğe emin adımlarla gittiğinin de bir göstergesi. Bizden sonraki nesillerle de ELIAR'ın sürdürülebilirliği devam etsin, aynı başarıları izlesin.